Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Redmi Note 10 ailesinin en iddialı iki telefonunu yani Redmi Note 10 Pro ile Redmi Note 10s'i detaylıca karşılaştıracağız ve hangisini almak daha mantıklı bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar, desteğiniz gerçekten benim için çok önemli. Eğer bana destek vermek isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi isterseniz her zaman olduğu gibi cihazlarımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. İki telefonumuzun arka kısmına baktığımızda açıkçası çok benzer tasarımlarla karşılaşıyoruz, ancak Redmi Note 10 Pro'nun kamera modülü biraz daha büyük bir şekilde karşımıza çıkıyor. Redmi Note 10 Pro'nun arka kapağında Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunan bir cam yüzey bulunurken Note 10s'te ise maalesef cam görünümlü plastik bir yüzeyle karşılaşıyoruz. İki cihazımızın kamera paketi de sağ üst kısma dikey bir şekilde konumlandırılmış ve her iki cihazımızın arka kapaklarının kavisli bir yapıya sahip olduğunu belirteyim. Telefonlarımızın ikisinde de parmak izi okuyucular güç tuşuna entegre olarak geliyor. Hem Note 10 Pro hem de Note 10s'in çerçevelerinde metalik görünümlü plastik bir yapının kullanıldığını söyleyelim. Cihazlarımızın tasarım detaylarına değindiğimizde Redmi Note 10 Pro 8.1 mm'lik kalınlığa ve 193 gramlık ağırlığa sahipken Note 10s ise 8.29 mm kalınlık ve 178 gram ağırlıkla önümüze çıkıyor. Elde tutuş hissiyatı olarak benzer bir kalite sunuyorlar, ancak iki telefonu elinize aldığınızda aradaki ağırlık ve kalınlık farkını net bir şekilde hissediyorsunuz. Redmi Note 10s uzun süreli kullanımlarda da elimizi pek fazla yormuyor. Redmi Note 10 Pro ise özellikle tek elle kullandığımızda elimizi biraz yorabiliyor. Şimdi telefonlarımızın ön kısmına baktığımızda burada delik çentik kamera tasarımıyla karşılaşıyoruz. Telefonların üst ve yan çerçeveleri iki telefonumuzda da oldukça ince tutulmuş, ancak çene kısmında Note 10s'in Note 10 Pro'ya göre biraz daha kalın bir çene yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kamera yapısı olarak da iki telefonumuzun ön kamerası gayet minimalist bir şekilde yerleştirilmiş. Dostlar, genel olarak tasarım konusunda çok büyük farklar olmasa da ben Note 10 Pro'nun bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Şimdi telefonlarımızın ekran özelliklerine baktığımızda iki cihazımızda da oldukça kaliteli AMOLED panellerin kullanıldığını belirteyim. Redmi Note 10 Pro 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 395 ppi piksel yoğunluğuna sahip, 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyeti sunan, fiyatını tam anlamıyla hak eden bir ekranla karşımıza çıkıyor. Redmi Note 10s tarafında ise biraz daha küçük bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada 6.43 inç Full HD Plus çözünürlüğünde 409 ppi piksel yoğunluğunda maalesef standart 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekran önümüze çıkıyor. Parlaklık değeri olarak ise Note 10s'in ekranı 1100 nit'e varan bir parlaklığa ulaşabiliyorken Redmi Note 10 Pro ise 1200 nit'lik bir parlaklığa ulaşabiliyor. İki cihazın ekranında güneş ışığı altında kesinlikle bize bir görme zorluğu yaşatmıyor. Ekranlarımızın desteklemiş olduğu teknolojilere baktığımız zaman Redmi Note 10 Pro HDR10 ve DCI-P3 geniş renk uzayını desteklerken Note 10s'te yalnızca DCI-P3 renk aralığı desteğimiz bulunuyor. HDR desteğini Note 10s'te göremiyoruz. Dostlar, ekran tarafında zaten kullanılan panellerimiz AMOLED olduğundan siyah renk başarımında iki cihazda gayet iyi sonuçlar veriyor. Ayrıca telefonu karanlık modda kullandığımızda siyah alanlardaki pikseller tamamen kapatıldığı için batarya performansına da katkı sağlamış oluyoruz. Bunun yanında Redmi Note 10 Pro'nun ekranında darbelere ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 korumasını görürken Note 10s'te ise Corning Gorilla Glass 3 korumasını görüyoruz. Ekran kasa oranlarına da değinirsek iki cihazımız da birbirine oldukça yakın. Note 10 Pro %85'lik bir ekran kasa oranıyla gelirken Note 10s'te ise bu değer %83.2'de kalıyor. Dostlar, ekran tarafında iki cihaz arasında büyük farklar yok ama akıcılık konusunda Note 10 Pro Note 10s'e göre çok daha iyi bir deneyim yaşatıyor. İki cihazda da video dizi film izlerken gayet tatmin edici bir görsel deneyim yaşatıyorlar ama Note 10 Pro özellikle beyaz renk başarımında biraz daha üstün. Zaten Note 10 Pro'nun ekranı segmentinin en iyilerinden diyebilirim. Eğer ekran sizin için önemli bir kriterse, yani telefondan çok fazla dizi film izler, YouTube'da takılırım diyorsanız Redmi Note 10 Pro'yu almanızı öneririm. Ancak söylediğim gibi Note 10s'te alsanız ekranın sunduğu görsel deneyim konusunda sizi üzeceğini düşünmüyorum. Şimdi telefonlarımızın kamera karşılaştırmalarına geçtiğimizde öncelikle her iki telefonumuzda da dörtlü kamera sistemini görüyoruz. Redmi Note 10 Pro'nun ana kamerasında 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyafram açıklığında 6 elementli lense ve HDR ve yapay zeka desteğine sahip kaliteli bir sensör kullanılmış. Note 10 Pro'nun ikinci kamerasında ise 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, 3. kamera 5 megapiksel f2.4 makro çekim ve son olarak 4. kameramızda 2 megapiksel f2.4 portre çekimler için derinlik algılama kamerası. Redmi Note 10s tarafına baktığımızda ise ana kameramızda 64 megapiksel f1.79 diyafram açıklığında yine portre, HDR ve yapay zeka destekli bir kamera bizleri karşılıyor.
oluyor. İkinci kameramızda ise 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve diğer iki kameramızda da 2'şer megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları kullanılmış. Dostlar, görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekim kalitesi konusunda özellikle renkleri gerçeğe daha yakın gösterebilmesiyle Note 10 Pro bir adım öne çıkıyor. Ayrıca fotoğrafların detaylarında da Note 10 Pro'nun ana kamerasıyla çektiğimiz fotoğraflarda Note 10S'e göre daha az kayıp yaşadığımızı söyleyebilirim. Düşük ışık performansında da yine Note 10 Pro daha başarılı. Şimdi cihazlarımızın video çekim performansına bakarsak iki cihazımız da 4K 30 FPS'te ve 1080p 60 FPS'te video çekim imkanı sunuyor. Maalesef iki cihazımızda da optik imaj sabitleyicimiz bulunmuyor. Sadece EIS yani dijital görüntü sabitleme özelliğiyle iki cihazımızda üst seviyede bir video performansı veremiyor. EIS desteğini de zaten iki cihazımızda maalesef sadece 1080p 30 FPS'te kullanabiliyor. Video çekim kalitesi olarak çok benzer bir performans verdiklerini söyleyebilirim. Şimdi cihazlarımızın ön kamerasına bakarsak Redmi Note 10 Pro'da delik çentiğin içinde 16 megapiksel f2.45 diyafram açıklığında EIS, yapay zeka, portre ve HDR modu destekli 1080p 30 FPS'te video çekim imkanı sunan kaliteli bir ön kamera kullanılmış. Note 10S tarafında ise 13 megapiksel çözünürlüğünde yine yapay zeka, HDR ve portre modu destekleyen f2.45 diyafram açıklığına sahip bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamerayla da video tarafında 1080p 30 FPS desteği bizlere sunuluyor. Ayrıca EIS desteğinin sadece Note 10 Pro'nun ön kamerasında olduğunu belirteyim. Dostlar, kameralarla ilgili bir değerlendirme yaptığımda Note 10 Pro hem ana kamera başarımında hem de makro ve geniş açı lensiyle genel toplamda Note 10S'ten daha iyi bir performans veriyor. Eğer odağınız kameraysa kesinlikle Note 10 Pro'yu almanızı öneririm. Şimdi kameradan cihazlarımızın donanım karşılaştırmalarına geçtiğimizde Note 10 Pro'da orta segmentin en popüler işlemcisini yani 8 nanometre üretim mimarisine sahip Snapdragon 732G'ye yer verilmiş. Burada kullanılan işlemcimiz 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu Yonga setinde grafik birimi olarak Adreno 618'e yer verilmiş. Redmi Note 10S tarafına baktığımızda MediaTek'in oyunculara özel geliştirdiği Helio G95 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemci 12 nanometre üretim mimarisiyle üretilmiş, 2 adet yüksek performans, 6 adet verimlilik odaklı toplam 8 çekirdekli bir yapısı bulunuyor. Bu Yonga setinin grafik işlemcisinde ise Mali G76'yı görüyoruz. RAM kısmında hem Redmi Note 10 Pro hem de Note 10S 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneğiyle geliyor. Ayrıca Note 10 Pro'da 128 GB depolama standart olarak gelirken Note 10S'te 64 ve 128 GB'lık iki farklı depolama alanı bulunuyor. Depolama biçimi olarak da iki cihazımızda UFS 2.2 konumlandırılmış ve şu an için telefonlarımız arasındaki fiyat farkı da 800-850 TL civarında. Dostlar, şimdi cihazlarımızın oyun performansına bakarsak Note 10 Pro'da PUBG'de HD grafik ayarlarında 30 FPS'te bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Akıcı grafiklerde de 40-45 FPS arasında ani FPS düşüşleri yaşamadan güzel bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Note 10S tarafına bakarsak akıcı ve dengeli grafiklerde 60 FPS, HD ve HDR'da ise 40-45 FPS arasında gayet akıcı, stabil bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Özellikle PUBG'de sunmuş olduğu performansla Note 10 Pro'dan daha iyi bir oyun deneyimi verdiğini söyleyebilirim. Uzun süreli PUBG oynadığımızda da oyun kalitemizi etki edecek herhangi bir FPS düşüşü, takılma, donma gibi problemler de yaşamıyoruz. Sadece PUBG değil, Call of Duty Mobile'de de yüksek grafiklerde 60 FPS'te sorunsuz bir oyun deneyimi yaşatıyor. Açıkçası cihazımızda MediaTek işlemci bulunmasına rağmen bu işlemcinin hem oyunlarda hem de menüde gezinirken ve de diğer tüm gündelik işlerimizde gayet hızlı, sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Bunun yanında iki cihazımızda da hafıza kartı desteğiyle 512 GB'a kadar depolama takviyesi yapabiliyoruz. Dostlar, gündelik kullanımda hem Note 10S hem de Note 10 Pro sizi kesinlikle üzmez. Gerek menüde gezinirken gerek uygulama açılışlarında Note 10S'te gayet güzel bir şekilde çalışıyor ama tabii ki Note 10 Pro'da ekranımız 120 Hz olduğundan oyunlarda olmasa da gündelik kullanımda internette gezinirken bir makale veya haber okurken daha üst seviye bir deneyim yaşattığını söyleyeyim. Şimdi telefonlarımızın batarya karşılaştırmalarına geçersek Redmi Note 10 Pro'da 5020 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor. Note 10S'te ise 5000 mAh'lik bir bataryaya yer verilmiş. İki telefonumuz da 33 Watt hızlı şarj desteğine sahip ve iki cihazımızın kutu içeriğinden de 33 Watt'lık şarj adaptörlerimiz çıkıyor. Hızlı şarj konusunda iki cihazda ortalama 1 saat 20 dakikada tam olarak şarj oluyor diyebilirim. Batarya performansında ise Note 10 Pro yoğun kullanımlarda bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Redmi Note 10S'te de yoğun kullanımlarda bir günü
sesini rahatlıkla çıkartabiliyoruz ama burada ekranımız 60 Hz olduğundan Note 10 Pro'ya nazaran daha az güç tüketiyor ama Note 10s'te bulunan Helio G95'in pil kullanımı Snapdragon 732G'ye göre biraz daha fazla. Yani Note 10 Pro'nun 120 Hz'e verdiği batarya performansından 60 Hz'lik Note 10s biraz daha önde diyebilirim ama Note 10 Pro'yu 60 Hz aldığımızda ekran süresi açısından Note 10s'e kıyasla yaklaşık 2 saat civarı daha fazla ekran süresi alabiliyoruz. Dostlar, yani iki cihazın da batarya konusunda sizi üzeceğini düşünmüyorum ancak Note 10 Pro'yu özellikle 60 Hz'te kullanırsanız batarya performansı açısından Note 10s'e göre daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında iki telefonu da karanlık modda kullanırsanız daha iyi bir batarya performansı elde edeceğiz. Bunu da göz önünde bulundurmanızı öneririm. Şimdi telefonlarımızın bağlantı özelliklerine bakarsak iki cihazımızda da Wi-Fi 5 teknolojisine yer verilmiş. Bluetooth kısmında Note 10 Pro Bluetooth 5.1'i desteklerken Note 10s'te ise Bluetooth 5.0 desteğini görüyoruz. Bunun yanında iki cihazımızda da 5G desteğinin olmadığını belirteyim. Hoparlör tarafında iki telefonumuzda da stereo çift hoparlörlerin olduğunu söyleyelim. Ses deneyimi açısından iki cihaz da gayet başarılı. Ses yüksekliği açısından ise oldukça yakınlar ama özellikle ses doygunluğunda bas ve tiz seslerde Note 10 Pro'yu bir adım önde görüyorum. Buna ek olarak iki cihazımızda da 3.5 mm jack girişine yer verilmiş. Bu da kablolu kulaklık kullanmayı sevenler için güzel bir detay diyebiliriz. İki telefonumuz da kutudan Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile çıkıyor ve iki cihaza da MIUI 12.5.2 güncellemesi geldi. Bu güncelleme ile birlikte özellikle Note 10 Pro'daki pek çok yazılımsal sorun giderildi. Batarya performansında da iki cihaza da bir iyileştirme yapıldığını söyleyebilirim. Yani mutlaka bu güncellemeyi yüklemenizi öneriyorum. Telefonlarımızın güvenlik seçeneğinde parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği bizlere sunuluyor. Parmak izi okuyucular iki cihazda da oldukça kararlı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Son olarak suya ve toza karşı dayanıklılıkta hem Note 10 Pro hem de Note 10s IP53 sertifikasıyla korunuyor ancak şunu belirteyim, iki cihazımız da su geçirmez değiller. Sadece olası su dökülmelerinde ve yağmur altında telefonu kullandığımızda bir problem yaşamayacağız. Dostlar, şimdi genel bir değerlendirme yaptığımız son bölümde bundan bir iki ay önce olsaydı daha farklı şeyler söyleyebilirdim ama şu anda iki cihaz arasındaki fiyat farkı 800 TL civarında. Özellikle cihazın oyun performansına önem veriyorsanız kesinlikle Note 10s'e yönelmelisiniz. Note 10 Pro'yu ise daha çok ekran ve kamera tarafında sunduklarıyla öne çıktığı için eğer gündelik kullanım ve telefonun kamera performansı sizin için önemliyse aradaki 800 TL'lik farkı verip Note 10 Pro'yu almanızda fayda var. Peki dostlar, sizler Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10s hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce hangisi alınır? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.